Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Muharrem ayımız mübarek olsun. Aşure günümüz herkese bolluk, bereket, sağlık getirsin. Aşure günü neler olmuştur? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Hazreti Adem'in işlediği günahtan dolayı tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması. Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturmasıyla ellerinde kalan erzaklar bitmek üzereyken bütün erzakları bir araya getirerek yaptıkları çorba kıvamında aşure çorbası, tatlı çorbası olarak bütün erzaklarını, bütün malzemelerini bir araya getirerek kaynattıkları aşure oradan çıkmıştır. Bizlerde de yine aynı şekilde kurban kesenlerin yapması gereken bir tatlı olduğunu anneciğimden, anneannemden, babaannemden öğrendim. Kurban kestikten sonra mutlaka aşuremizi evimizde olan malzemelerle abartıya kaçmadan yapıp en az 7 kapıya dağıttığımız zaman bolluk ve bereket, o gün eve alınan erzaklar yine bereket ve bolluk getirileceğine inanılır. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'in de Kerbela'da şehit edilmesiyle onu da anıyoruz. Ruhları şad olsun. Dediğim gibi abartıya kaçmadan yapılan aşure daha lezzetli, daha sağlıklı olur. Evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Ana malzemesi aşurelik buğday. Biz yarma deriz, beyaz yarma. İçerisine girecek olan nohut, dilerseniz pirinçle de yapabilirsiniz. Fasulye, ben bunları akşamdan suyun içerisine ıslattım. Bir gece beklettim. Beklettikten sonra güzelce yıkayalım. Elimizle ovuşturarak suyun içerisinde güzelce kirli renginin çıkmasını sağlayalım. Fazla da ezmeyelim ki yıpranmasınlar. Güzelce yıkadıktan sonra tekrar suyun içerisinde yıkıyorum. Suyu tertemiz olup bembeyaz olana kadar yıkayalım. Gördüğünüz gibi yıkadım. Aynı şekilde nohut ve fasulyeyi de yıkadım. İlk sularını dökmemiz lazım. Aksi takdirde gaz yapacaktır fasulye ve nohut. Ocağa alalım. Ocağa aldığımız aşurelik buğday, nohut ve fasulyenin üzerindeki köpükleri alalım. Köpükleri almak önemli bu aşamada. Tamamen köpükleri gidene kadar güzelce aşuremizin köpüklerini alalım ve pişirelim. Zaten pişmeye başladığı zaman ortalarından yarılmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi kıvamı oldu. Onun üzerine nohut ve fasulyeleri ilave edelim. Kaynamaya başladıktan sonra zaten bunlar bayağı yumuşamıştı. Üzerine ben 1 su bardağı pirinç ilavesi yapıyorum. Dediğim gibi dilerseniz yarma yerine glutensiz beslenenler sadece pirinçle de yapabilirler. Bu arada hiç kaynatma derdi olmadan içerisine kullanacağınız meyveleri de tam yaz meyvesi olduğu için ben taze kayısı, çir de kullandım. Biz çir deriz kuru kayısıya. Evde olan malzemelerle kuş üzümü var evde. Normal fıstık, incir, ceviz, badem evde ne varsa onlarla birlikte yapabilirsiniz. Üzerlerine kaynar su ilavesi yapıyorum ve onları diğer malzemelerin pişerken demlendiriyorum. Bu arada fıstığın kabukları taze fıstık olduğu için zor soyuldu. Onu da suyun içerisinde beklettim. Bakın aşurenin kıvamı olmaya başladı. Arada bir karıştıralım ki dibine tutmasın. Meyveleri de küp küp dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Suyunu süzdürdükten sonra güzelce meyveleri doğradım ve kaynayan aşurenin üzerine 1 çay kaşığı tuz ve 2 su bardağı şeker ilavesi yaptım. Sonradan şekerini kontrol ederekten siz artırıp eksiltebilirsiniz. Çünkü ben fazla şekerli sevmiyorum. Bu arada aşuremizin kıvamı, rengi bakın bembeyaz oldu. Bu şekilde asla kararmayacaktır. İçerisine meyveleri fazla ezmeden hemen ilave ediyorum. Şöyle 1-2 taşım kaynadıktan sonra fazla karıştırırsanız hem rengi siyah olacaktır hem de meyveleriniz ezilecektir. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdım. Su ilavesi tekrardan yapabilirsiniz üzerine. Sulu sevenler, susuz sevenler aynı şekilde su ilavesi yaptım biraz daha ve aşuremiz kaynadıktan sonra hazır. Üzerine dilediğiniz malzeme fıstık, fındık ya da sade şekilde yapabilirsiniz. Meyve katmadan bile sadece buğday, nohut, fasulye, içerisine biraz ilave edeceğiniz evde olan meyvelerle
aşurenizi yapabilirsiniz. Bizde derler ki 7 malzemeden yapılmıştır. 7 malzemenin içerisine tuz ve şeker bile giriyor. O yüzden fazla abartmadan yaptığımız aşure daha lezzetli oluyor. Ve ben aşureyi tamamen pişirdim. Kaynarıyla kavanozlara doldurdum. Çünkü köye göndermek istiyorum. Bu sefer apartmana dağıtmadım. Herkese bir kavanoz olacak şekilde. Bu şekilde dilerseniz kendinize de yapıp konserve aşure olarak tüketebilirsiniz. Canınız istediği zaman tıpkı konserve gibi sıfır kapak cam kavanoz kullandığınız zaman da yine aynı şekilde tazecik çıkartıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Aşure ve hayat paylaştıkça güzelleşir. Umarım aşure tarifini beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Havalar çok ısındı. Sokak camlarını unutmayalım. Hiçbir şey yapamazsak bir tas su koymayı ihmal etmeyelim.